Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yabancı bir dilde yeni kelime öğrenirken yapılan hatalardan bahsetmek istiyorum. Zamanında bu hataları ben de yapmıştım ve bazen arkadaşlarımla konuşurken veya bana gelen mesajlar doğrultusunda fark ettim ki aslında birçoğumuz aynı hataları yapıyoruz. Evet, hatalardan ilki öncelikle uzun hazırlanmış kelime listelerinden uzak durmamız gerekiyor. Bununla ne demek istiyorum? Yani internette bir araştırma yaptığımızda karşımıza çıkan işte en çok kullanılan 100 kelime, karşımıza çıkabilecek en sık 1000 kelime, bu tarz kelimelerden ben uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu kelimeleri kendiniz hazırlamadığınız için size ekstra yabancı gelecektir. Siz kendi kelime listenizi hazırlayın. Yani o gün ne çalıştıysanız, okuduğunuz kitaptan ne öğrendiyseniz, dinlediğiniz şarkıdan hangi kelime öğrendiyseniz veya dinlediğiniz, izlediğiniz filmden hangi kelime öğrendiyseniz onları not alıp onları ezberlemeye çalışın. Yani kısacası işinize yarayacak kelimeleri not edin. Bu tabi biraz sizin seviyenizle alakalı. Buna kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Bu konuyu birazdan açıklayacağım. Yani bu maddeyi toparlayacak olursak internette karşınıza çıkan kelimelerle değil, sizin çalıştığınız, öğrendiğiniz, işinize yarayacağını düşündüğünüz kelimelerle çalışın. Az önce seviyenize göre kelimelerden bahsettim kısaca. Bunu ne demek istiyorum? Özellikle hala başlangıç veya intermediate denen orta seviyedeyseniz karşınıza çıkan her kelimeyi öğrenmenize gerek yok. Zaten seviyenizden dolayı o kelimeyi bir yerde kullanmazsınız. Şey diyebilirsiniz, hani ya bir yerde görürsek o zaman anlarız. Ama zaten bir yerde o kelimeyi görecekseniz büyük ihtimal kelimenin içinde bulunduğu konteks dediğimiz yazı da büyük ihtimal üst seviyede olacağı için size her türlü zor gelecektir anlaması. Örnek veriyorum, mahkeme kelimesini göreceğiniz bir tekst büyük ihtimal mahkemeyle, davayla, savcıyla, yani bu tarz kelimelerden oluşacak bir tekst olacağı için size her türlü zor gelecektir zaten. Yani basit bir cümle kurarken başlangıç seviyesinde bir kitapta mesela asla "bugün mahkemeye gittim" tarzı bir cümle görmezsiniz. O gittiğiniz yer genelde ya okuldur, ya kütüphanedir, ya da hastanedir. Hani günlük hayatta daha çok karşımıza çıkabilecek bir kelimedir. Ya da "babam savunma bakanlığında çalışıyor" gibi bir cümleye başlangıç seviyesindeki bir kitapla denk gelmezsiniz. O yüzden seviyeniz çok iyi değilse bu tarz kelimelerle vakit kaybetmemenizi öneririm. Tabii eğer ileri seviyede dil öğreniyorsanız ve dilinizi daha da geliştirmek istiyorsanız o zaman işler değişebilir. Siz zaten bu seviyede dilinizi daha üst bir seviyeye getirmek isteyeceğiniz için zor kelimeler sizi daha da ileri seviyeye götürecektir. Bu maddeyi toparlayacak olursak kelime öğrenirken karşınıza çıkan zor kelimeleri es geçin. Atıyorum, mahkeme kelimesini gördüyseniz bunu öğrenmenize gerçekten gerek yok. O yüzden kendi seviyenize uygun kelimeleri çalışın. Yapılan hatalardan bir tanesi ise kuru kelime ezberlemek. Ben buna gerçekten çok karşıyım. Öğrendiğiniz yeni kelimeleri mutlaka basit bile olsa bir cümle içinde kullanmanızı öneriyorum ben size. Atıyorum, bugün çilek kelimesini öğrendiniz. Defterinize çilek yazdıktan sonra hemen yanına basit bir cümle kurun. Seviyenize göre bu cümleyi daha komplike bir hale getirebilirsiniz tabii. Böylelikle bu kelimeyi zihninizde daha da pekiştirmiş olacaksınız. Az önce verdiğim örnek, mesela strawberry kelimesini öğrendiniz. Hemen oraya yazın. There are some strawberries on the table. Mesela masada çilekler var. Seviyeniz daha iyiyse bu cümleyi daha zor bir hale getirebilirsiniz veya gerçekten çok başlangıç seviyesindeyseniz sadece "there are strawberries" bile diyebilirsiniz yani. Hani amaç cümle içinde kullanmak, daha da pekiştirmek. Bir diğer madde ise eğer ana diliniz dışında 2 dil biliyorsanız, yani hali hazırda bir yabancı diliniz varsa ve ikinciyi öğreniyorsanız, ikinci yabancı dildeki kelimeleri öğrenirken bir önce öğrendiğiniz dili kullanmanızı ben tavsiye ediyorum. Bununla ne demek istiyorum? Örneğin Türkçe ana diliniz, İngilizceniz var ve Almanca öğreniyorsunuz. Almanca bilmediğiniz kelimeleri yazarken karşılıklarını Türkçelerini İngilizce yazmayı deneyin. Böylelikle İngilizce anlamlarını da taze tutmuş olacaksınız. Ben bu taktiği gerçekten çok uyguladım. Yani Viyana'ya ilk geldiğimde Almanca öğrenirken İngilizcelerini yazmıştım yanlarına. Daha sonra 3. yabancı dilim olan İspanyolca öğrenirken mesela karşılıklarını tamamen Almanca yazmıştım. Çünkü İspanyolcadan bir önce öğrendiğim dil Almancaydı ve onu taze tutmak adına böyle bir yol izlemiştim ve gerçekten de çok faydasını görmüştüm. Türkçe zaten ya da hangi dilse ana diliniz olduğu için onu zaten unutmayacaksınız. Yani evet, bütün bu maddeleri toparlayacak olursak uzun kelime listelerinden kaçının. Karşınıza çıkan, işinize yarayabileceğini düşündüğünüz kelimeleri çalışın. Seviyenizden çok yukarıda kelimelerle vakit kaybetmeyin. Kuru kelime ezberlemek yerine bunları birer cümle içinde kullanın. Ve eğer ikinci yabancı dilinizi öğreniyorsanız kelimelerin karşılıklarını bir önce öğrendiğiniz dilden yazmaya çalışın. Böylelikle daha da taze tutmuş olacaksınız. Kısa sürede çok fazla kelime öğrenmekle alakalı yeni bir video paylaşacağım çok kısa zamanda. Beni takipte kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.